Mükemmel olmak için kahverengi şeker yemeyin. Aslında hiç şeker yemeyin. Neyse, şekersiz hayat konusunu başka bir gün konuşuruz. Çünkü bugün mükemmellik yolundaki pürüzlere bakacağız ve o yolda ilerlerken karşımıza çıkabilecek şekerlerin, hatta kahverengilerinin bile ne kadar işe yarayabileceğini göreceğiz. Ama siz yine de onları yemeyin. Ünlü şarkıcıların konser organizatörlerinden talep ettiği, istediği böyle garip, abuk subuk şeyleri eminim siz de duymuşsunuzdur. Az bulunan egzotik yiyecek içecekler isteyenleri mi ararsınız? Sahne arkasında çıplak ayakla üzerinde dolaşabilmek için özel halılar sipariş ettirenleri mi? Yoksa berber koltuğunu ülke ülke dolaştıranları mı? Hepsini de bir dereceye kadar anlayabilirim. Sonuçta insanların belli standartları olabilir ve bunlardan taviz vermek istemeyebilirler. Hemen şimdi bunlara ne kadar şımarık mı diyeceğiz yani. Ama öyle bir müzik grubu var ki kendilerine "isteklerimizde sınır yoktur" adını verseler yeridir. "İsteklerimizde sınır yoktur'un yeni albümü piyasaya çıktı, tüm müzik marketlerde" şeklinde cümle içinde kullanınca biraz garip geldiği için kulağa olsa gerek, kendilerine bunun yerine Van Halen demeyi tercih etmişler. Bu grubun iki önemli özelliği var. 80'li yıllara damgasını vuran rock albümleri ve konser organizatörlerine gönderdikleri sözleşmeler. Grubun as solisti David Lee Roth, bu sözleşmenin bir Çin telefon rehberi kadar kalın olduğunu söylüyor. Gerçi Çin telefon rehberi herhalde şöyle bir kalınlıkta filandır diye tahmin ediyorum ama bayağı kalın yani. Her türlü teknik ayrıntıyı yazıya dökmüşler. Mesela sahnede her 6 metrede bir 20 amperlik en az 15 priz olmak zorunda gibi bir madde var. Bu gayet mantıklı bir istek. Rock konserinden bahsediyoruz sonuçta. Yani rock müzik demek, enerji demek, enerji demek, elektrik demek. Peki ya şu maddeye ne demeli? Kuliste M&M's şekerlemesi olmak zorunda ama kahverengi olanları ayıklanmış olmalı. Tek tek ayıkla M&M's'in taşını. Kuliste tek bir tane bile kahverengi M&M's şekeri bulursa grup bu konseri iptal edebilme yetkisine sahip. Üstelik parasını aldıktan sonra. Ve şaka maka değil, grup bunu gerçekten uygulamış, bu kuralı yürürlüğe sokmuş. Amerika'nın Colorado eyaletinin küçük bir şehrinde bu maddeyi yüzünden konserini iptal etmiş. İşte böylesi bir istek zamanında o kadar çok dikkat çekmiş ki dünyanın en şımarık rock grupları listesinde Van Halen grubu 1 numaraya yükselmiş. Halbuki bu isteğin arkasında yatan çok önemli bir neden var. Çok zekice planlanmış bir neden. Friksiyon. Friksiyon deyince sanki yeni bir müzik grubu adı gibi dursa da aslında işte fena olmaz. Aslında başka bir anlamı var elbette. Ve bu anlam Pürüzlü Mükemmellik kitabında çok güzel bir şekilde açıklanmış. Hani fizik derslerinde gördüğümüz bir kavram vardır. Hareketin gücüne direnen bir kuvvetten söz edilir. Bizim hareket etmemizi zorlaştıran, engelleyen, erteleyen kuvvet de diyebiliriz buna. İşte friksiyon böyle bir şey. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki her şey hızla ölçülüyor. Teknoloji adeta sizi daha hızlı hale getirebilmek için gelişiyor. Tasarımcılar yolunuzdaki her türlü engeli temizleme yarışında. Herkes en kolayın, en hızlının, en sürtünmesizin, en pürüzsüzün peşinde. Tamam, hızlı olmak özünde o kadar da kötü bir şey değil ama bizden zaman zaman alıp götürdüklerine de bir dönüp bakmak lazım. Arada bir işlerin yavaşlaması, bazı isteklerimizin ertelenmesi, engellerle karşılaşmamız son derece normal. Hayatta hep bizi gülümsetecek, hep bizi mutlu edecek şeylerle karşılaşmayacağız. Zorluk yaşayacağız, acı çekeceğiz. Sevsek de sevmesek de yolumuza çıkan engellerle karşılaşacağız. Bunlar başlangıçta bize bir pürüz gibi gözükse de aslında bizim daha iyi olmamızı, mükemmele daha çok yaklaşmamızı sağlayacak. Çok severek dinlediğimiz bir başka müzik grubu Imagine Dragons ne demiş? Bana güçlü olmaktan bahsetme, çünkü friksiyonla savaşamazsın. İşte Pürüzlü Mükemmellik kitabında Mehmet Doğan, Van Halen'ın kahverengileri ayıklanmış M&M's isteğini friksiyon konusuna bağlıyor. Hem de çok güzel bağlıyor. Bu istek onların kasıtlı olarak yerleştirdikleri bir friksiyon, bir engel, bir pürüz.
Çünkü bu grup zamanında o kadar popülermiş ki Amerika'nın dört bir tarafından konser talepleri almaya başlamış. Bu konserlere gidebilmek için tam 9 tırın taşıyabildiği tonlarca yüklük ekipman, malzeme taşımak zorunda kalıyorlarmış. Yani öyle basit gibi gözüken bir konser onlarca kişinin saatlerce çalışması sonucunda oluşan küçük küçük detayların bir araya gelmesiyle ancak ortaya çıkabiliyor. Her ne kadar bu konserlerin çoğu büyük kentlerde, metropollerde verilse de zaman zaman böyle büyük prodüksiyonlara çok da alışık olmayan küçük kentlere de gidiliyormuş. Ve özellikle de bu tür yerlerdeki organizatörler önceden gönderilen teknik şartname veya güvenlik kuralları gibi şeyleri çok da fazla kale almıyorlarmış. Hatta bazıları sözleşmeleri okumuyormuş bile. Demek ki şark kurnazlığı bazen Garp'te de ortaya çıkabiliyor. İşleri hızlıca ve kolayca halletme içgüdüsü. Ama ne olacak canım, o kadar kusur kadı kızında da olur demeyin. Bazen küçücük bir detayın atlanması ölüm kalım meselesi haline gelebilir bu tür organizasyonlarda. Tonlarca ağırlığa sahip ışıklandırmayı taşıması gereken raylar eğer bu ekipmanın ağırlığını taşıyacak şekilde olmazsa konser ortasında kafanıza düşer. Ya da elektrik voltajı eğer kullandığınız müzik enstrümanlarıyla, amfilerle uyumlu olmazsa yangın çıkma riski vardır. İşte bu nedenle, yani sırf bu organizatörleri yavaşlatmak ve sözleşmeye daha fazla dikkat etmelerini sağlayabilmek için grup bu kahverengi şeker efsanesini oraya yerleştirmiş. Bu onlar için bir çeşit ikaz, bir uyarı sistemi. Eğer kuliste kahverengi şeker yakalarlarsa demek ki sözleşme yeterince dikkatli bir şekilde okunmamıştır ve oradaki ayrıntıyı kaçıran bir organizatör daha başka kim bilir hangi ayrıntıları kaçırmıştır. Hit it! I'm sexy and I know it. Yani mesele sadece şeker meselesi değil arkadaş, sen hala anlamadın mı? Neyi hedeflerseniz hedefleyin, o yolda engeller olacak, bunu bilin. Gerekirse kendiniz pürüzler oluşturun. Karşılaştığınız engelleri, zorlukları o işin doğası olarak kabul edin. Çünkü o zaman elde edeceğiniz başarı daha tatmin edici olur. Unutmayın, zor kazanılan kolay kaybedilmez. Yoldaki hız tümsekleri iyidir, hayat kurtarır. Başarılı ve mükemmel olmak için siz de Van Halen gibi yapın. Kahverengi şeker yemeyin.